Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerinizde kullanabileceğiniz tığ işi örgü modelinin yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım örümcekli tığ modelini özellikle tığ işi, masa örtüsü, runner, dikdörtgen, atkı ya da şal projelerinizde kullanabilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken Alize Diva'nın ipini kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile deseni öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna ilk düğme attıktan sonra çok sıkı olmayan zincir yaparak başlayalım ve yapmak istediğiniz projenin uzunluğu ya da genişliği kadar zincir yapabilirsiniz ve deseni kurduktan sonra fazla gelen zinciri başlangıç yerinden kesebilirsiniz. Evet, modeli kurmam için bu kadar zincir yeterli. Ve 1, 2, 3, 4. zincirden başlayarak yan yana toplam 3 tane ikili trabzan yapalım. Başlangıç zinciri ile birlikte 4 olacak arkadaşlar. Ve 1, 2, 3 zincir atlayalım. 4. zincirin içerisine önce 2 ilmeği birlikte kapatalım. Aynı boşluktan ilmek alarak ikisini birlikte kapattım. Ve aynı boşluktan tekrar ilmek alarak ikisini birlikte en son tığda bekleyen 4 ilmeği kapatarak buraya yarım popcorn yapmış olduk. 2 zincir ve aynı boşluğa bu işlemi 2 kez tekrar edeceğiz arkadaşlar. Ve her desen arasında 2 zincir yapacağız. Evet, yan yana bu şekilde deseni oluşturmuş oldum. Bir zincir, bir tane örümcek yapalım. Ve aşağıdan 1, 2, 3, 4 zincir atlayarak 5. zincirin içerisine sık iğne yaparak sabitleyelim. Tekrar örümcek yapalım. 1, 2, 3, 4 boşluk atlayarak birinci yapmış olduğumuz yaprak desenini tekrar edelim. Yani buradaki işlemi tekrar edeceğiz. Evet, ikinci deseni de bu şekilde kurmuş olduk. Bir zincirden sonra tekrar düğüm yapalım. 4 tane zincir boşluğu atlayarak sık iğne yapalım. Tekrar örümcek. Ve 4 tane boşluk atlayarak yaprak desenini oluşturalım.
Evet, şu an desenimizin görünümü bu şekilde oldu. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman sıranın başında ilk trabzandan sonra 3 zincir atladığımız için burada da 1, 2, 3 zincir atlayarak yan yana 4 tane trabzan yapalım. Ve birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Ve burada fazla gelen zinciri kesmeyi de göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde dip noktasından keselim. Ve altta görünen ipi sıkıştırdığımız zaman burası görmüş olduğunuz gibi hem düğüm olmuş oldu hem de sıranın sonunda zincir artmamış oldu. 3 zincir, deseni çevirelim ve ikinci trabzandan başlayarak yan yana 3 tane ikili trabzan yapalım. Üç zincir, 2 desen ortasındaki zincir boşluğuna 3 sık iğne, 3 zincir, sonraki 2 desen ortasındaki boşluğa 3 sık iğne, 2 tane üst üste örümcek yapalım. Ve sonraki 2 desen ortasındaki zincir boşluğuna geçiş yaparak 3 tane sık iğne, 3 zincir, sonraki 2 desen ortasına 3 sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman sık iğneli bölüme geçerken 3 zincir yaptığımız için tekrar 3 zincir yapalım ve alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 ikili trabzan yapalım. Üç zincir, deseni çeviriyorum. Her iki sırada bir desen kendisini tekrar edecek. Şimdi birinci sıradaki işlemleri tekrar edeceğiz. İkinci trabzanın tepesinden başlayarak yan yana 3 trabzan yapalım. Alt sırada 3 zincir yapmış idik. Şimdi ise 2 zincir yapıyoruz. Bu kez yaprak desenlerini 2 sık iğne ortasında yapmış olduğumuz zincirin içerisine yapacağız ve alttaki yaprak desenlerini tekrar edeceğiz. Üç tane yaprağı oluşturduktan sonra bir tane örümcek yapalım ve alt sıradaki 2 örümceğin ortasındaki boşluktan sabitleyelim. Tekrar örümcek yaparak sonraki
2 sık iğne ortasındaki zincir boşluğuna da aynı deseni yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yaprak döseninden önce 2 zincir yaptığımız için tekrar 2 zincir yapalım ve alttaki 4 trabzanın tepesine yan yana 4 ikili trabzan yapalım. Üçüncü sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. 3 zincir, tekrar deseni çeviriyorum. Yan yana ikinci trabzandan başlayarak 3 ikili trabzan yapalım ve ikinci sırada yapmış olduğumuz sık iğne sırasını tekrar edelim. Sık iğne sırasına geçerken 3 zincir ile geçiş yaptığımız için 3 tane zincir ve sıra sonuna kadar ikinci sıradaki işlemleri tekrar ederek devam edelim. Sık iğne sırasında 2 tane üst üste örümcek yaptığımız için burada da 2 tane üst üste örümcek yapalım. Ve sonraki desenin tepesine geçerek sık iğneleri tekrar edelim arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 zincir ile trabzanların tepesine yan yana 4 trabzan yapalım. Evet, bu şekilde 2 sırada bir aynı işlemleri tekrar ederek desen istediğiniz ölçüye gelene kadar yukarıya doğru kaldırmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz boyuta ulaştıktan sonra şu an yapmış olduğumuz sık iğne sırasının sonuna geldiğiniz zaman bir zincir yaparak ipi kesebilir ve deseninizi bitirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.